Evet arkadaşlar, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bu videomuzda Volçan'ın soygunları ve altınları sakladığı yerlerden bahsedeceğiz. Tekrar yepyeni bir Volçan videosuyla beraber olacağız arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bol bol Volçan konusunu işlemekteyiz arkadaşlar. Bu konuyu ne kadar işlersek işleyelim gerçekten konular bitmiyor ve birbirinden ilginç ve birbirinden değerli bilgileri paylaşıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, dilerseniz hiç lafı uzatmayalım ve konumuza başlayalım ve videomuza güzel bir başlangıç yapalım. ...1806 yazında Manuk Bey'i soyduk. Tüm altınları aldıktan sonra onu katlettik. Onunla Ermeni köyü yakınlarında karşılaştık. Kaçan faytonuna ve 32 adet yüküne el koyduk. Paraları ve malları Ermeni köyünün üst tarafında bir mağaraya gizledik. 4 atı olan faytonu orada boşaltıp serbest bıraktık. Bir süre önce Sarrafyako'yu soymuştuk. Ondan 70 okka altın aldıktan sonra onu da katlettik. Ve paralarını da faytonun oraya bıraktık. 1811 yılında 6 at yükü bir hazine soyduk. Onları da faytonun oraya koyduk. Grupta 12 Türk vardı. Volçan'ın kendilerini katletmesinden korkup 1817 yazında kaçtılar. Kaçış esnasında taşıyabilecekleri kadar mal aldılar. Türklerin bu hareketi Volçan'ı çok kızdırdı ve diğer paraların yerini değiştirmeye karar verdi. 6 Ağustos'ta 70 kişi ile birlikte 9 katır ve faytonla paraları taşıdık. Siyah kumlu yeri geçtikten sonra dikenlik ve kuzgunluk arasındaki bölgeye vardık. Ormanın içinde bir çayırda durduk. Orada gözlerimizi bağladılar. 15 dakika kadar yürüdükten sonra gözlerimizi açtılar. Kayalık, uçurumu olan bir yerdeydik. Uçurumun alt tarafında bir mağara var. Kayalığın altına doğru gidiyor. Her biri 20 okka olan para torbalarını buraya getirdik. Tekerleksiz fayton da burada, yan taraftaydı. Paraları faytonun arkasına sıraladık. Üzerlerini kayalarla kapattık. Sonra da kuru duvar ördük. Burayı bulmak çok zor. Hem kayalık hem de yürümek imkansızdır. Orman iri ve seyrek ağaçlıklı, dönüşte Volçan ve papaz yine gözlerimizi bağladılar. Aynı çayırda çözdüler. Kendi yerimize doğru yola çıktık. 1 saate yakın yürüdük. Volçan yolda 3 arkadaşımızı daha öldürdü. Yola yakın gömdük onları. Baş uçlarına birer fes para koyduk. Ufak taşlarla mezarları kapattık. Volçan adım saydıkları için çok sinirlenmişti. Bu yüzden öldürüldü. 2 vadi arasında kalan derin bir mağarada yaşıyorduk. Güneşin battığı yönde. Kayanın altında berrak ve güçlü bir su kaynağı vardır. Ufak çayırın kayalıklarında bir büyük taş vardır. Keçi derisi bir torbada altın. İşaretli kayanın dibinde gömülüdür. Kırmızı kaya buradadır ve büyük bir mağara vardır. Bu mağarada güneşin doğduğu yönde 3 delik vardır. Arka tekeri kırık olan 4 atlık bir faytonu bu deliklerden birinde sakladık. Onun altını kaz, bir torba altın var.
Kaya sarmaşık kaplı. Bizim geçebileceğimiz genişlikte bir patika vardır. Volçan bu patikayı indirdi. 10 arşın aşağıya düşürdü. Aşağıdan bakınca delik görünmüyor. Çok dar ve girişi çok zordur. Sol omuz önde, yan girilir. Delik 10 arşın yüksekliktedir. Diğer paralar bizim yerimizde, yani yaşadığımız yerde. Geçenlerde Türkler bize saldırdı. Kaçtık. 9 katır ile birlikte 30 kişiydik. Türkler her yana dağılmışlardı. Kulnika geçiti çayırına doğru gittik. Fakat orada da Türkler vardı. Katırlarla geçmemiz olanaksızdı. Geceydi. Katırları kesmeye karar verdik. Kestik, derilerini yüzdük ve bir çukura fırlattık. Herkes taşıyabileceği kadar para aldı. Kalanları katır derilerine sarıp bir kuyuya attık. Bu kuyu Roma Kalesi'nin geçiti yakınlarında. Suyun üzerini kapatacak kadar taş doldurduk. Bu kuyudan zincir ile su çekilirmiş. Bu kuyu doğaldır. Yalnız bir yanı taş örmedir. O gece dağıldık. Kimin gözü nereyi görürse o yöne yöneldi. Yahudi kalesi Dubnivra, Guplislav, Maçiste ve Zonage köylerinin arasındadır. Kayın derenin içinden giderken derenin solundadır. Kalenin doğusunda bir Türk atnalı ve ibrik oyulmuştur. Burası çok zengin bir yerdir. Yukarıda kalenin batısında bir kurşun uzaklıkta değirmen vardır. Değirmenin kapısından güneşin doğduğu yöne doğru 10 adım sonra bir taş vardır. Bu taşın yan tarafına 3 adet oluk oyulmuştur. Her biri bir karış büyüklüğünde. Bu işaretin 3 adım kuzeyinde bir değirmen kovasında 60 okka altın vardır. Derenin yanından yol geçer. Oluk işaretlerinden 60 adım uzaklıkta yoluk kenarında bir taş var. Üzerine ayı ayağı izi yaptık. Bu işaret kapaktır. Altında 300 adet altın vardır. Kalenin olduğu derenin yukarısında bir değirmen daha vardır. Batıda Zavzek koyunun mezarı vardır. Mezarın üzerinde bir sofra, üzerinde 3 çatal ve 3 kaşık, 5 koma. Ortada bir tabakta 3 adet balık vardır. Sofranın batı yönünden 3 adım yürü kaz. Şarap fıçısı içinde 150 okka altın, 100 okka gümüş bulacaksın. Bu para 15 kişiye yeter. Aşağıda 2 derenin birleştiği yerde solda bir kayalık var. Bir kilise işareti var. İşareti kır, mağara açılacak. Mağarada işaret var. 7 kişi horo oynuyorlar. Bunlardan birinde demir kapının anahtarı var. Anahtar kafasının içinde 3 altın para ile birlikte 3 oluk işaretli değirmenin üst tarafında yüksek bir kayalık var. Düz bir kayada insan eli şekli var. Bu kayayı kaldır. İçeri gir. Demir kapılı mağara burasıdır. Paralar Roma parasıdır. Kalenin olduğu Kayınlık Vadide bir su kuyusu var. Kuyunun yanında bir kayanın yan tarafında 7 delik var.
Bu işaretten güneye doğru 6 adım sonra boş bir alan var. 6 arşın genişlikte, 3 arşın uzunlukta, tam ortasında yarım arşın derinlikte bir şarap fıçısında 70 torba altın vardır. Kalenin girişinin tam karşısında 2 tane küçük tepe var. Yan tarafta bir kayada bir oluk ve 3 delik var. Bu tepelerin altı altın doludur. Buradan aşağıda Kayınlık Vadide bir değirmen var. Su kuyudan gelir. Değirmenden kaleye doğru 15 adımda düz bir kayada ayı ayağı izi var. Bu kapaktır. Altında 300 altın var. Yukarıdaki kale bir harman yeri büyüklüğündedir ve sadece bir yerden ulaşılır. Girişte bir kayada leğen ve ibrik var. Roma hazinesi bunların altında. Dikkat edelim ki burada bir de engerek yılanı vardır. Kalenin yakınlarında 3 adet kazık var. Kalenin girişinde su çıkarttıkları 2 oluk var. Değirmenin karşısında bir kayalıkta insan kafası var. Kapaktır. Altında 8 okka altın vardır. Kafanın üst tarafında mağara var. İçinde su kaynağı var. Mağaranın önünde yeşil bir ağaç var. İki derenin birleştiği yerde büyük derenin orada bir kazık var ve bir kuyu var. Bu kazık altın doludur. Evet arkadaşlar, burada kazık derken yığma demek istiyor. Yani bu yığmada altın dolu diyor. Yani buradaki kazık yığma anlamına gelmektedir. Evet, devam edelim. Gabrova'dan çık batıya doğru git. Burmalı kayalar oradadır. Bu kayalarda büyük bir delik göreceksin. Girebilmek için köprü yapmalısın. Açık 3 tane delik var. Bu deliklerden birine kızlar bakar. Bunları gördüğünde kızlarla delikler arasına bakmalısın. Taş yığını var. Üzerinde siyah bir taş var. Taşların altında büyük bir plaka taş var. 2 kişi zor kaldırır. İlk girdiğinde zor yürürsün, sonra kolaylaşır. Oradan 150 adım say ve sola dön. Duvarda küçük bir raf var. Rafın altında murç ile kazılmış tavuk ve ok var. Ok yönünde ilerle. Küçük, içi su dolu bir kuyu var. Suyu akar. Elini içine sok. Pirinç bir halka yakalayacaksın. Kendine doğru çek. Bir kaya düşecek. Kayadan sonra büyük bir bataklık göreceksin. Bu bataklıkta bir merdiven var. Bu merdiven önce aşağı indirir, sonra çıkartır. Su çok soğuktur. Girdiğinde çok büyük bir hazine göreceksin. Altın, resim ve kitaplar duvarda sıralıdır. Meşin torbalar içerisinde çok sayıda altın vardır. Bu bahsedeceğim yer çok zor bulunur. Bu nedenle alçakta 9 basamak aramalısın. Basamak doğaldır. Oradan 2 pirinç halka yanında ineceksin. Halkaların arasında dur. Aşağıya bak, bir göl göreceksin. Bu göl değil, kaynaktır. Halkalardan 50 adımda bir oturak yaptık. Kapalıdır. Oradan doğuya bakacaksın. Orada bir taş yığını olacak. Taşa oyulmuş yığını nişan alan bir silah göreceksin.
Üstünde küçük bir haç olan bir taş var. Şimdi taş plağı bul. Kaldırdığında merdivenlerden aşağıya in. Aşağıda altın tezgahta dokuyan altından bir kız göreceksin. Sakın yaklaşma. Orada dur. Sol tarafında bir kol var. İki elle aşağıya indir. Delik açılacak. Aşağıda büyük bir su var. Kenarından dolaş, içeriye gir. Bir silah var. Ağzından 7 bakır tel geçer. Bu teller 7 ayrı tuzak içindir. Şimdi dışarıya çık, yukarıdaki açıklık alana git. Sağ taraftaki dar patikadan git. Kilise yukarıdadır. 40 arşın uzun, 18 arşın genişliğindedir. Girişte sunağın önünde beyaz mermer taş var. Altı mağaradır. Büyük bir mahzendir. Pek çok kattan geçilerek en alta inilir. Üst katlarda manastırın gereçleri var. Altta da hazine. Aşağıdan kolay girilir ancak çıkılamaz. Burada 3 büyük kandil, büyük altın haç, kandil, kadeh, çeşitli giysiler ve pek çok başka objeler vardır. Evet değerli arkadaşlar, bir Volçan videosunun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyifle dinlemiş ve izlemişsinizdir. Evet arkadaşlar, Volçan videolarına ara ara devam edeceğiz. Bilgiler edindikçe, yeni bilgilere, yeni kayıtlara ulaştıkça bunları sizinle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı lütfen ihmal etmeyin arkadaşlar. Özellikle en önemlisi, eğer kanalıma henüz abone değilseniz abone olmanızı sizden önemli rica ediyorum arkadaşlar. Bu kanalımızın büyümesi ve bu tarz videoların devamı için gerçekten çok önemli. Evet arkadaşlar, bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.